Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Ons gümüşte bir süredir bahsettiğimiz destek bölgemiz 20.49-20.35 bölgesi çalışmış durumda. Geçmişte direnç olarak takip edeceğimiz bir bölgeydi. Kırıldı ve tekrar destek olarak çalıştırdı bu bölgeyi. Ve buradan gelen alımlarla bakın gümüşte yeni bir tepe yapmış durumdayız. Şimdi burada önemli olan şu. Buradan gelen şu satışlar %23.6 Fibonacci seviyesine takıldıysa ve buradan tekrar bir dönüş alıyorsa biz buna düzeltmenin geldiğini söyleyemiyoruz. Düzeltme geldi diyebilmemiz için minimum %38.2'ye kadar bir düşüşün görülmesi lazım. Aksi takdirde bu tepede bir yatay hareketi bize gösteriyor. Hafta sonu analizimde de bahsetmiştim. Burada bir patern oluşabilir demiştik. Şu an o sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Amerika'da bir ara seçim var. Perşembe günü enflasyon verisi açıklanacak. Aslında o tarihe kadar, Perşembeye kadar piyasanın burada yatay hareket etmesi, net yönünü de Perşembe günü tayin edeceğini düşünüyorum enflasyon verisiyle birlikte. Tabii bugün de bir miktar satışlar gelebilir. Bunu düzeltme olarak takip edeceğimizi tahmin ediyorum. Ancak net yönümüzün Perşembe günü belli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki şu son düşüşün düzeltme olmadığını düşünürsek burada Fibonacci seviyelerimizi güncellememiz gerekir. Burada aynı zamanda bakın şöyle bir patern de oluşmuş durumda. Yani yükselen yatayda bir hareket takip ediyoruz. Bunun bakın bir benzerini şurada geçmişte daha büyük bir aralıkta, daha geniş bir aralıkta yaşamıştık. Dolayısıyla şu an için burada yatay bantta bir hareket takip ediyoruz. Aşağıda 20.35 kırılmadığı sürece bu yatay hareketin devamı gelir. 20.35'i kıracak satışlar derinleşecek olursa öncelikle 20.15 yeni %38.2 seviyemiz. Bunun altında %50 seviyesinin geçtiği 19.89 bölgesi var. Fakat bizim için esas düşüş riskini barındıran seviyemiz %61.8 seviyesi. Bu da 19.65-19.53'ten geçiyor. Dolayısıyla şu yükselişin tekrar satışa dönmüş olabileceğini düşünmemiz için 19.53'ün kırıldığını görmemiz lazım. Aksi takdirde bu seviyeler bir düzeltme olarak kalacaktır. Aslında bu da Perşembe günü daha da netleşecek bir durum. Buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da benzer bir durum var. Fakat bakın şu son tepemiz bir önceki tepeyi geçemedi. Dolayısıyla yatay bir bantta hareket ettiğimizi söyleyebiliyoruz. Bugün için takip edeceğimiz yukarıdaki direnç bölgemiz 1681-1679'dan geçiyor. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemizde bakın şu bir önceki dibimiz 1668-1666. Burada gene hatırlarsanız şu yükselişin düzeltmeye girdiğini söyleyebilmemiz için 1666'nın altında kapanışlar görmemiz lazım demiştik. 1666 kırılacak olursa da aşağıda %38.2'nin geçtiği 1656 ilk önemli destek bölgemiz olacak. Dolayısıyla bakın şu gri alan fiyatlanabilir. Burada da gene şu yükselişin satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için aşağıda 1641-1638 bakın %61.8 seviyesinin de geçtiği bu destek bölgesinin kırılması gerekir. 1638 altında kapanışlar görmediğimiz sürece buradan gelecek satışları bir düzeltme olarak göreceğiz. Bu da gene dediğim gibi Perşembe günü enflasyon verisiyle netleşecek bir durum aslında. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da destek olarak 81.53-81 bölgesi vardı. Bunun üstünde kalıcı olamadık. Tekrar satışlar derinleşti. Bakın burada da gene ons gümüşteki o yeni tepe, burada da yeni bir dip gösterdi bize. Dolayısıyla yukarıda 81.53'ün üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde daha henüz bir düzeltmenin gelmediğini ve burada da bir düşüş sürecinin devam edeceğini düşünürüz. Ancak burada da tekrar altın ve gümüşün satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için bakın şurada %61.8 seviyesinin geçtiği bir alan var. Burada da şöyle geçmişe bakıp bir destek direnç bölgesi belirlemek istediğimizde şu alanda destek
2 defa çalışmış durumda. Aynı zamanda sonrasında bakın şurada bir konsolidasyon sürecini de gösteriyor. Dolayısıyla altın gümüş rasyosunda 83-70 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece altın ve gümüşteki düzeltme sürecini ve tekrar yükselişleri takip ederiz. 83-70 üstü hareketlerde artık tekrar altın gümüşte satışların derinleştiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan platine geçelim. Platinde kıramadığımız bir önceki tepemiz şu an için kırılmış durumda. Dolayısıyla bu direnç bölgemiz artık destek olarak takip edeceğiz. 966-959 bölgesi. Burada da yeni bir tepe geldiği için aslında Fibonacci seviyelerimizi belirleyebiliriz artık. Burada da 959 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. Piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için de 938-931 desteğinin %61.8'in de geçtiği bu destek bölgesinin kırılması lazım. Dolayısıyla 931 altında kapanışlar görmediğimiz sürece platinde de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Şimdi gram altında dün dolar Türk lirasına gelen sert satışlardan dolayı akşam saatlerinde daha sert bir düşüş gördük ons altına nazaran. Burada da 989-984 destek bölgemiz çalıştı ve gene sabah saatlerinde tabii ki gelen alımlarla birlikte dolar Türk lirasına gelen alımlarla birlikte 998 üstünde hareketler takip ediyoruz. Burada da direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz 1005-1002 direncimiz korunmakta. Aşağıda 984 altında kapanışlar görmediğimiz sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz gram altında. Artık yavaş yavaş dolar Türk lirası analizlerine de başlamam gerekecek. Özellikle gram yatırımcısı için, çünkü çok kafa karıştırıcı analizler görüyorum YouTube'da. Bu dolar Türk lirasını biraz borsa analizleriyle de harmanlayarak yapmak istiyorum. Çünkü orada ciddi bir yabancı çıkışı var aslında. Yani %35'lerden %30'lara tekrar düşmüş bir yabancı takas oranı var. Dolayısıyla borsa ile birlikte harmanlayarak bir dolar analizi yapmak lazım ki önümüzdeki süreçte gerçekten dolar Türk lirasında bir satış veya hükümetin bir baskılama durumu olabilir mi? Bunu bir detaylı incelemek lazım. Çünkü dolar Türk lirasındaki satış beklentisi gram yatırımcısını da huzursuz ediyor. Bugün olmasa da mutlaka yarın bir dolar Türk lirası analizi yapmaya çalışacağım. Ancak şu an için ons bacağından desteklenen gramları takip ediyoruz. Buradan bir gram gümüşe de bakalım. Burada da yukarıda 12.64 kırılmadığı sürece de takip edeceğimiz destek bölgemiz 11.75-11.47 olmaya devam ediyor. Yani kısacası gramlarda önümüzdeki süreçte onsları yakından takip edeceğiz ve yavaş yavaş da artık dolar Türk lirası analizlerini de bu altın gümüş analizlerine eklemem gerekecek. Artık bir seçim sürecine de girdiğimizi düşünürsek dolar Türk lirasının da yavaş yavaş önemli olacağı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.